Gayret Müze Gemisi 1997 yılında aslında Türkiye'nin ilk müze gemisi olarak kurulmuştur. Bu nedenle önemi çok büyüktür. Çünkü ilk defa Gayret Müze Gemisi ile gerçekten halkımız bizzat geminin içinde askeri gemileri tanıyarak askeri gemileri görme imkanı bulmuştur. Bu kapsamda hem gelen halkımıza geminin tanıtılması hem de genç kuşaklara denizciliğin sevdirilmesi açısından büyük bir misyon üstlenmiştir. Müzelerin öyküleri vardır ve Müzelik Öyküler belgeseli o öykülerin peşinden gider. İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü'ndeki ilk müze gemi olarak ziyarete açılan Gayret Müze Gemisi'ni kayıt altına alırken çok güzel öykülerle karşılaştık. Ben Anadolu'nun bir küçük ilçesinde hayatı başladım. Bizim etrafımızda denizci personel pek yoktu yani. Ben çocukluğumdan itibaren hep asker olma hayalim vardı. Ama hasbelkader bir tane form bularak deniz astsubaylığına girdim. Deniz astsubayı o zamanlar memleketimize gittiğimizde izinlere resmi beyaz üniformayla giderdik. Ben memleketime gittiğim zaman herkes, çocuklar örnekle bakarlardı. Biz de Ahmet abi gibi denizci olacağız ondan sonra diye. Ben bu sayede birçok bizim orada yaşadığım insanlara örnek oldum. Bizden sonra denizciler de yetişti. O zamana kadar hiçbir denizci yoktu yani bizim memleketimizde. Ben ondan sonra işte Deniz Kuvvetleri'nin ondan sonra farklı gemilerinde de, muhriplerinde de görev yaptım. Ama ilk gayret gemisi, insanın ilk göz ağrısı hiçbir zaman unutulmuyor. 1946 yılında ilk başta USS Eversole olarak Amerika'da denize indirilmiştir. Burada Eversole isminde John Eversole isimli bir askerin ölümü üzerine veriliyor gayret gemisine. 1973 yılına kadar Amerikan donanmasında görev yapmış ve Vietnam ve Kore savaşlarına katılmış bir gemidir. 1973 tarihinden itibaren de Türk bayrağı çekilerek Gayret ismi verilmiştir. Gayret gemisine Gayret ismi verilmesinin aslında arkasında çok derin ve güzel bir hikaye vardır. Bunu anlatacak olursak aslında 1900'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun artık kötü olduğu dönemde ekonomik olarak ve askeri olarak o dönemde cemiyetler kurulmaya başlandı. Devlete katkı sağlamak, yardım toplamak için. 1909 yılında Osmanlı Donanma Cemiyeti de bu cemiyetlerden biriydi. Bu cemiyet donanmanın gelişmesi ve eski görkemine kavuşması için yardım toplamaya başladı. Bunu da tabii günümüzdeki şartlar olmadığı için kumbara yöntemiyle yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanına kumbaralar dağıtılarak, sokak başlarına bu kumbaralar konularak halktan bu kumbaralara para atması istendi yardım için. Ve o dönemde gerçekten fakirleşmiş halk zor şartlara rağmen devleti için, Osmanlı İmparatorluğu için çok büyük yardımlarda bulundu ve bu kumbaralardan toplanan paralarla Almanya'dan 4 adet muhrip inşası talep edildi. Ve bunlardan ilkine Gayreti Vatani adı verildi. Bu da milletin yardımıyla, gayretiyle yapıldığı için buna ithafen Gayreti Vatani adı verilerek kullanılmaya başlandı bu muhrip. Fakat 1916 yılında kimse nedenini bilmiyor, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü maalesef batmıştır. 1973 yılında biz USS Eversole'u alırken de bu muhribin adı verilerek oradaki milletin gösterdiği fedakarlık, vatanseverliğin aslında bugünümüze kadar gelmesini sağlamışlardır ve buna ithafen aslında bu isim verilmiştir. Ve hala da bu hikaye günümüze kadar bu şekilde gelmektedir. Hızlı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, zırhlı ve dayanıklı gemilere donanma terminolojisinde muhrip tipi gemiler deniyor. Ve Gayret Müze Gemisi bu tip bir gemiyi merak edenler için İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü'nde ziyaretçilerini bekliyor. Bu benim ilk gemim. Bu geminin benim için çok ayrı bir değeri var. Buradaki arkadaşlığı hiçbir zaman unutamıyorum. Burada çalıştıktan sonra, ayrıldıktan sonra
Deniz kuvvetlerinin çok farklı gemilerinde çalıştım, Moruk gemilerinde, farklı gemilerde. Ama hiçbir zaman Gayret gemisindeki arkadaşlığı, dostluğu hiçbir zaman şey yapmadım, unutamadım. Gayret gemisinden herhangi bir personeli gördüğüm zaman hala içimde böyle ailemden birisini görmüş gibi hissediyorum ve çok mutlu oluyorum. Fırsat buldukça Gayret gemisini hep şey yaptım, ziyaret ettim. Gayret çok farklı bir gemiydi benim için, yani meslek hayatımda. Belli salonlarımız var gemi içinde müze haline getirilirken. Örneğin Gayret'e ilk girdiğinizde bir Gayret köşesi karşılıyor sizi. Burada Gayret gemisinin bilfiil resimlerle ve altında notlarla neler yaptığı, hangi tatbikatlara katıldığı, ne tip faaliyetlerde bulunduğu, gemiye hangi büyüklerimizin geldiğini, Gayret gemisinin tarihini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mütakiben birçok gemi maketimiz var. Farklı bir salonda geçmişten günümüze gemi modelleri var. Bunları görebiliyor gelen ziyaretçilerimiz. Farklı bir odamızda Atatürk köşemiz var ve burada Atatürk'e ait çok güzel resimlerimiz var. Bir videomuz var oynatılan Atatürk'ün hayatı, doğumundan ölümüne kadar bu tip bir videomuz var. Bir yandan onu izleyip bir yandan oradaki resimleri görüp yine hem genç nesil hem halkımız bu bilgilerden faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda tabii geminin dokusunu hissetmek için şu an benim bulunduğum Sehame Savaş Harekat Merkezi'ni gezdiriyoruz. Köprü üstüne çıkarıyoruz. Oradan geminin kumanda edildiği yeri gösteriyoruz. Mütakiben dış güverte üzerinden intikal ettirip gelen halkımızı orada yine Atatürk'le ilgili bir sergi salonumuz var. Henry Benzeus tarafından çekilen resimlerin çıktıları alınarak güzel bir sergi salonu oluşturduk. Orada bu sergi salonunu gezip bu resimlere bakabiliyor ziyaretçilerimiz. Hem gemi ruhunu yaşıyorlar hem de ekstra askeriye ile alakalı, deniz kuvvetleri ile alakalı çok güzel bilgileri burada aynı anda öğrenip görebiliyorlar. İnanın gemiyi gezerken o denizcilik ruhunu yakından hissedebiliyorsunuz. Özellikle Savaş Harekat Merkezi'ni gezerken durun ve etrafı inceleyin. Sesleri dinleyin. Ne söylemek istediğimizi anlayacaksınız. Ben şu an Karamürsel Eğitim Merkezi Deniz Astronomi ve Meslek Yüksekokulu'nda şu an öğretmenlik de yapıyorum. Aynı zamanda orada öğrencileri zaten kesinlikle hep gemilere gitmelerini, orada görmelerini istiyorum. Özellikle her branşın branş öğrencisine, işte eğer porsun öğrencisi ise benim branşımda, işte bir porsun ambarına, bir demir ırgatını, bir kış tarafı, bir vasıta motorlarını, bir helikopter harekatının yerinde kesinlikle görmesini istiyorum. Diğer branştaki arkadaşlara da kendi branşlarıyla ilgili geminin Sehame ise Sehame'nin köprüsü ise köprüsünde, makine dairesinde ise makine dairelerini bizzat görerek eğitimlerini ona göre sürdürmelerini hep tavsiye ediyorum. Müzeciliğin de kendine göre zorlukları var tabii ama müze gemi olmak ekstra zorluklar getiriyor tabii ki. Çünkü malumunuz müze personeli olarak çok fazla normal gemiyi donatan personel sayısında değiliz. Düşük sayıda personelle işletim yapıyoruz ama normalde örneğin Gayret gemisi 119 metre, 12,5 metrede genişliği var gemimizin. Bu gemi üzeri tamamen boyayla kaplı ve idame edilmesi gerekiyor. Paslanıyor, rütüş yapılıyor, temizleniyor. Her şey kısıtlı bir personelle icra ediliyor. Bu yönden de gerçekten yoğun bir çalışma içindeyiz açıkçası. İyi bir denizci okulda bir kere çok iyi bir derece yapmak lazım. İyi bir eğitim alması lazım. Bizim denizcilerin okulda aldıkları nazari bilgileri kıtalara geldikleri zaman kendi branşlarında, ustalarından, şeflerinden, kıdemli personelinden kesinlikle iyi bir şekilde öğrenmeleri lazım. Bunun için de ilk 5 yıl çok önemli. Bu zaman zarfında mümkün olduğu kadar kendi branşıyla ilgili her yeri öğrenmek zorundalar. Yani öğrenmeleri gerekiyor. Biz yurt dışı görevlerinde de görev yaptık. Oradaki bahriyeleri de tanıdık. Kesinlikle disiplinden taviz vermeden
disiplini sonuna kadar uygulayarak, çünkü şeyin hatası yok, geminin hatası yok, gemiciliğin hatası yok. Hata olduğu zaman can kaybı olur, mal kaybı olur. O da birçok insanın hayatına mal olur. O yüzden gemiye gelen herkesin kendini çok iyi derecede yetiştirmesi lazım. Yoksa bu iş olmaz. Gidin, çocuğunuzu götürün, annenizi, babanızı, sevdiklerinizi götürün ve müzeleri gezin. İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü'ndeki Gayret Müze gemisini ziyaret edin ve öykülerini dinleyin. TCG Gayret Türkiye komutasına geçtikten sonra birçok tatbikata katılmış ve bu tatbikatları sancak gemisi görevini üstlenmiştir. Ve bu sancak gemisi görevini üstlendikten sonra dönemin cumhurbaşkanları, kuvvet komutanları, genelkurmay başkanlarını ağırlamıştır. Gayret muhribinde Ezrok güdümlü torpidosunu ilk atan muhrip konumundadır. Ayrıyeten TCG Akar gemisinden fiili olarak denizde akaryakıt ikmali yapan ilk muhribimizdir kendisi. Aynı şekilde ayrıca Harpun güdümlü mermisi sistemi ilk olarak Türkiye'de Gayret üzerine modernizasyonla eklenmiş ve ilk güdümlü mermiye sahip muhribimiz de TCG Gayret gemimizdir. Bu yüzden tarihteki önemi de çok büyüktür bu geminin. Bu nedenle bu kadar faaliyet içinde bulunan, vatana millete faydası olan ve çok tarih sahnesinde çok büyük bir yeri olan bu geminin mutlaka gezilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarımızın gelip buradaki o dokuyu tatmaları, o ruhu hissetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Herkese İzmit Müze Gemileri, TCG Gayret gemisini gezmeyi açıkçası bekliyorum. Her gemi sadece bir demir yığını ama gemi yapan içindeki insanlardır. Ben daha sonra Deniz Kuvvetleri'nin birçok gemisinde eğitmen olarak da görev yaptım. Gemi şöyle, geminin personeli veya yönetim kademesi nasılsa o personele kesinlikle yansıyor. Gayret gemisinde de her zaman bu şeyi gördüm ben, havayı gördüm. Her zaman hep başarılıydı ve güzel bir örnek gemi oldu yani.